Beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz? İlla ki duymuşsunuzdur. İnsanlar beyinlerinin %3'ünü, %5'ini, %10'unu kullanıyormuş. Demek ki %100'ünü kullansak kim bilir neler yapacağız. Şehir efsanesi olarak yayılan bu iddianın kökeni, William James 1890 yılında Harvard Üniversitesi'nde yaptığı araştırmada teoriye göre insanların günümüz beyin kapasitesi, kranyal hacim sayesinde ulaşabilecekleri en yüksek IQ 250-300 arası olarak tahmin edilmektedir. Ancak James ve Sidis, insanların sadece belli bir yüzdesinin bu IQ sınırına düşebildiğini iddia etmişlerdir. Araştırmalarının sonucunda şimdiye kadar yaşamış insanlar arasında %3-10'luk bir dilimin ancak 250 IQ'ya ve üzerine çıkabildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu sonuçlara dayanarak insanların fiziksel ve zihinsel potansiyellerinin sınırlı bir kısmını kullandığını belirtmiştir. Bu araştırmanın hatalı yorumlanması hızlıca felakete dönüşmüştür ve günümüzde insanların zekalarının %3-10 arasını kullandığı şeklinde değerlendirilmiştir. Halbuki görüldüğü gibi araştırma bununla tamamen alakasızdır. Daha sonra 1940'lı yıllarda Dale Carnegie bu fikri kitap satışlarını artırmak ve okuyucuları etkilemek için kullanmış ve bu düşünceyi James'e atfederek efsanenin hızla daha geniş kitlelere yayılmasına neden olmuş. Morgan Freeman ve Scarlett Johansson'un oynadığı 2014 yapımı Lucy isimli filmde de beyninin %100'ünü kullanan kişinin tanrısal güçlere sahip olacağı iddia ediliyordu. Film sayesinde bu efsanenin popülerliği daha da artmış ve insanları bu yanlış algıya doğru daha fazla sürüklemiş. 7 Şubat 2008 tarihinde Scientific American dergisinde yayınlanan makalesinde Baltimore'da bulunan dünyanın en prestijli tıp fakültesi olan Johns Hopkins Tıp Fakültesinden Profesör Dr. Barry Beierstein Gordon bu tartışmalara son noktayı koymuştur. Kendisi, beynimizin %10'unu kullandığımız mitinin gülünç derecede saçma olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu saçmalığın sadece bir geçersiz olduğuna nörobilim uzmanı Beierstein 5 önemli argüman geliştirerek açıklık getirdi. 1. Beyin patolojisi açısından iddianın analizi. İlk olarak, eğer iddia edildiği gibi beynimizin %10'u çalışıyor, %90'ı çalışmıyor olsaydı, beyinde meydana gelen hasarların çok büyük bir kısmı etkisiz olacaktı. Çünkü 9'luk bir olasılıkla hasar beynin güya çalışmayan bir bölgesine denk gelecek ve etkisiz kalacaktı. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki, beynin herhangi bir bölgesinin aldığı hasar, vücudun herhangi bir noktasındaki herhangi bir işleyişi neredeyse her zaman istisnasız bozmaktadır. Beynin aldığı en ufak hasarlar bile çok ciddi problemlere ve hastalıklara sebep olabilmektedir. Örneğin beyin tomografinizde beynin bir bölgesinde bulunan bir kıvrımın açısının 1-2 derece farklı olarak çıkması, sizin psikolojik durumunuzun değişiminin sebebi ve hatta ölümcül bir hastalık belirtisi olabilmektedir. Yani beynin herhangi bir kısmının işlevsiz olduğu iddiası geçersizdir. 2. Evrimsel biyoloji açısından iddianın analizi. Bilindiği üzere doğada takas ilkesi denen bir ilke vardır ve bu ilke dahilinde eğer bir organ artık işe yaramıyorsa ya körelecektir ya da varlığını sürdürüyorsa yeni bir işlev kazanacaktır. Ayrıca beynin zaten kendi başına vücudumuzdaki en masraflı organ olduğu düşünülecek olursa, zaten masraflı bir organın bir kısmının çalışmadığını iddia etmek akıl dışı olacaktır. Beyin elbette evrimsel süreçte körelebilir. Ancak bu son derece kademeli ve takip edilebilir bir şekilde milyonlarca yıla yayılarak meydana gelir. Dahası evrim tarihine baktığımızda bariz bir şekilde insansılarda beynin büyüdüğünü görmekteyiz. Bu durumda beynin büyük oranda işlevsiz kısımları olmasına rağmen büyümesi evrimsel biyolojinin temellerine aykırıdır. 3. Beyin taramaları. Günümüzde pozitron emisyonlu tomografi, PET ve fonksiyonel manyetik rezonans imgeleme, fMRI
gibi teknolojik gelişmeler sayesinde beynin fonksiyonlarını detaylı bir şekilde görebilme olanağına sahibiz. Beyin cerrahisi uygulamalarında beynin bölgelerine verilen elektriksel uyarılar ışığında beyinde kullanılmayan ve algı, duygu veya hareketin bulunmadığı bir alan gözlemlenmemiş. Taramalar en sakin olması tahmin edilen uyku durumlarında bile beynin aktif olduğunu gözler önüne seriyor. 4. İşlevsel bölgeler. Nöroloji alanında yapılan araştırmalar sonucunda beynin çalışmadığı tek koşulun ciddi sinirsel hastalıklar ve beyin hasarı olduğu ortaya konuldu. Beyin tek bir bütün halinde çalışmıyor, aksine her bölgenin farklı bir işlevi bulunuyor. Bu bölgeler incelendiğinde beynin işlevsiz bir bölgesinin olmadığı saptandı. 5. Dejenerasyon. Normalde bir hücre eğer özelleştiği işi yapmıyorsa dejenere olacak ve bozulacaktır. Örneğin kaslarınızı yeterince çalıştırmazsanız veya kırık kolunuz alçıya alınırsa kas erimesi denen ve kas hücrelerinin uzun süreler çalışmadıkları için körelmeleri sonucu oluşan bir sorunla karşılaşırsınız. Eğer beynin %90'ı çalışmıyor olsaydı otopsilerde bu tip çürümeler gözlenmesi gerekirdi. Ancak beynin hiçbir bölgesinde böyle bir bozulmaya rastlanmamaktadır sonuç olarak. Bu kadar farklı açılardan gelen açıklamalar iddianın geçersizliğini net olarak göstermektedir. Canlıların çoğu, spesifik olarak köreldiği belirlenen organları haricinde tüm organlarını kullanabileceği en üst kapasitede kullanmaktadır. Eğer bunu başaramıyorsa ya çevre şartları izin vermiyordur ya da soyu tükenecektir.